Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece kendi suyunda asla erime yapmayan tam ölçülü kütür kütür şahane bir karışık turşu tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle pazardan sebzelerimizi alırken çok dikkatli olalım. Ne kadar taze ve güzel sebzeler kullanırsak turşumuz da bir o kadar lezzetli ve güzel olur. Ardından eve getirdiğimiz malzemelerimizi sirkeli suda bekletip güzelce yıkayalım ve üzerindeki fazla suyundan arınması için bekletelim. Ardından sebzelerimizi gelişigüzel bir biçimde doğrayalım. Ben turşuluk malzemelerin, yani genelde turşu yaparken bu şekilde dişe gelmesini, kütür kütür olmasını daha çok sevdiğim için birazcık iri iri doğradım. Sizler isterseniz daha da büyük doğrayabilir veya daha da küçültebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Bu arada kullandığınız sebzeleri de tamamen sizin kendi seçiminize bağlı. Ben 2'şer kilogram olacak şekilde havuç, yeşil domates ve acur kullandım. Mesela havucu turşuda severim ama birini sevmiyorsanız kullanmayı da bilirsiniz. Veya acur sevmiyorsanız kelek turşuluk veya karnişon turşu kullanabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış seçimler. Tarifi öyle bir vereceğim ki tüm malzemelerle, yani istediğiniz, sevdiğiniz malzemelerle her zaman tam ölçülü olacak şekilde kolayca hazırlayabileceksiniz. Sebzelerimizi doğrayıp hazırladıktan sonra şöyle büyükçe bir boy lahana alalım. Önce üst kabuklarını çıkartıp ardından doğramakla işimize devam edelim. Lahanamı da ben gelişigüzel bir şekilde doğradım. Çok da fazla inceltmek istemedim. Dediğim gibi sizler dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Bu arada pazardan alırken özellikle dikkat edin. İçerisi kıvrımlı ve hafif yumuşak, yani çok sert olmayan, ağır olmayan bir lahana seçerseniz o tam turşuluk lahana olmuş olur. Bazen ağır lahana verirler ama onu genellikle bilmedikleri içindir. Ağır lahanalar genelde sarmaya çok daha yararlı ve güzel olur. Bu arada sarımsaklarımı da önceden soyup hazırlamıştım. Onları da şöyle gelişigüzel bir şekilde doğradım. Dilerseniz doğramadan da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi genişçe bir tencere alalım. Toplamda 2 tencere kullandım. Çok üst üste olmasınlar. Güzelce ve kolayca karıştırabilmek için ve malzemelerimi azar azar içerilerine ilave ediyorum. Daha büyük leğeniniz veya kovanız varsa onun içerisinde de hazırlayabilirsiniz. 2 tencerenin içerisine yarışar olacak şekilde ekledim malzemelerimi. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Malzemelerimizi tencereye aldıktan sonra her tencerenin içerisine 2 dolu yemek kaşığı olacak şekilde turşuluk, salamuralık tuz ilavesi yaptım. Ne kadar tuz ilave ettiğinizi bu aşamada çok dikkatli bir şekilde aklınızda tutun. Çünkü daha sonrasında bize lazım olacak. Her tencereye 2'şer yemek kaşığı, yani toplamda 4 yemek kaşığı kadar tuz kullanmış oldum. Şöyle güzelce harmanladım. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve en az 5-6 saat kadar bu şekilde beklemeye alacağım. Ara ara karıştırabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Ortalama 5-6 saatin sonunda artık malzemelerimiz yeterli kıvama gelmiş. Yani suyunu tamamen salmış. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayıp gece de bir kez karıştırıp bu şekilde bekletebilirsiniz. Bu arada size bir şey itiraf edeceğim. Bu aşamada turşu gerçekten o kadar güzel kokuyor ki hazır olmadan yemek istemiştim. Şöyle bir güzel karıştırdım ve gördüğünüz gibi suyunu tamamen salmış. Şöyle göstermek istiyorum hemen sizlere. Biz şimdi turşumuzda sadece bu suyu kullanacağız. Ek içme suyu veya herhangi bir su kullanmayacağımız için turşumuz tam garanti, ölçülü ve asla erime yapmayan şahane bir turşu olacak. Şimdi bidonlarımızı hazırlayalım. Ben genellikle her tarifimde, yani kışlık tariflerimde bu şekilde cam kavanoz kullanmayı tercih ediyorum. Her zaman da diyorum, cam sağlıktır. Sizlere de tavsiyem o yönde. Öncelikle alt kısmına bir tutam kadar maydanoz yerleştirdim. Birkaç tane defne yaprağı ekliyorum. Birazcık kişniş tohumu
biraz tane karabiber ve çok az da dereotu tohumu ekledim. Bu tohumları eklemeyebilirsiniz ama ben genellikle turşularımda kullanırım. Gerçekten çok yakışıyor. Deneyenler zaten bilecektir. Acı biberlerim çok acı olduğu için az ekledim. Eğer karışık biber kullanmak isterseniz acı tatlı olacak şekilde onu diğer turşu malzemelerinizi doğrarken içerisine ekleyip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu arada malzemelerimizi içerisine, yani turşumuzu içerisine doldururken mutlaka üzerinden bu şekilde bastıralım ki aralarında boşluk kalmasın. Ben küçükken daha büyük, geniş bidonlarda yapardık ve üzerine ırmaktan büyük taşlar alıp koyarlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Hala şu anda Azerbaycan'da o şekilde yapılır. Büyük kovalarda, pazarlarda falan da o şekilde satılır. Bu arada Azerbaycan'dan izleyenler varsa onların hepsine buradan yani vatanıma çok selam söylüyorum. Şöyle birazcık doldurduktan sonra üzerine tekrardan acı biber ve maydanoz koydum. Bu arada çok yakışan bir sebze daha var. Kereviz sapı. Çok yakışacaktır. Eğer elinizde varsa, şu an tam da mevsimi yeni gelmek üzere, onu da ekleyebilirsiniz. Tekrardan üzerine diğer turşularımızı ekleyip üzerinden güzelce bastıralım. Hiç boşluk kalmamasına dikkat edelim. Şimdi gördüğünüz gibi tenceremizin içerisinde bu şekilde bir su arttı. Toplamda 5 kiloluk bidonum ve 1 kilo farklı bidonda, yani küçük 1 litrelik bidonu doldurdum. Şimdi suyunu, yani kavanozumuzun içerisindeki suyu tenceremizin içerisine geri boşaltıyorum. Videoda gördüğünüz şekilde. Tarifimizin kilit noktası zaten burası. Şimdi biz bu suyu kullanacağız. Öncelikle üzerine 1 çay bardağı kadar sirke ilavesi yapalım. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ekledikten sonra şimdi toplamda 6 kilogram turşu doldurduğumuz için, başta da 4 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptığımız için bu aşamada sadece 2 dolu yemek kaşığı kadar turşuluk, salamuralık tuz ilavesi yapıyorum. Yani her 1 kilograma sadece 1 dolu yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tam kararında, ölçülü ve asla şaşmayan bir tarif. Senelerdir bu şekilde yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Daha önce deneyen arkadaşlardan da çok güzel yorumlar almıştım. Eğer siz de, yani şu an deneyenlerden izleyenler varsa onlardan da yorum bekliyorum. Şimdi hazırladığımız karışımı tekrardan kavanozumuzun içerisine boşaltalım. Ara bu şekilde bir bıçakla veya kaşıkla hava boşluklarının da dolmasını sağlayalım. Bu arada bir iki dilim kadar da limon ekleyeceğim. Gerçekten hem turşumuzun suyunu güzelleştiriyor, hem daha diri kalmasını, hem daha aromatik olmasını sağlıyor. Ama limon çok önemli değil, eklemeye de bilirsiniz. Son olarak tekrardan üzerine biraz acı biber ve birazcık da maydanoz koydum. Ve tekrardan üzerine çıkıncaya kadar suyunu ilave ediyorum. Dibinde tuzu kalmıştı, onu da ekledim. Diğer 1 litrelik kavanozumu da aynı şekilde bu su ile doldurmuştum. Şimdi kapağını kapatıyorum ve bu şekilde 4-5 gün kadar karanlık, serin, güneş görmeyen bir yerde bekletelim. Ben mutfak tezgahımın altında beklettim. Altına da bu şekilde bir kap koyalım. Çünkü 3-4 gün, ortalama 2 gün sonrasında hafif taşma yapabilir. Eğer taşıp suyu çok azalırsa, üzerine gerekirse yani içme suyu ilavesi yapabilirsiniz ama ben gerek duymadım. Tekrardan fermente oldukça suyu bir tık daha artacaktır. Diğer kavanozumu da aynı şekilde hazırladım. Yani altına bir kap koydum, o şekilde beklettim. Ve
toplamda 5 günün sonunda turşumuz artık neredeyse hazır olmuş. Şöyle hemen kapağını açıp sizlere göstermek istiyorum. 2 günün sonunda yani 3. gün hafiften taşma yapmıştı. Kapağını açtım. Üzerini güzelce yıkadım kokmasın diye. Tekrardan kapağını kapattım. Üzerine kadar suyu olduğu için su ilavesi yapmadım. Az önce de söylemiştim. Eğer suyu çok fazla eksilmiş olursa üzerine birazcık içme suyu ilavesi yapabilirsiniz. Yani üstüne çıkıncaya kadar ki üst kısmı bozulmasın, susuz kalmasın. Gördüğünüz gibi suyu dumduru ve de çok güzel. Ek su ilavesi yapılmadığı için ve de tam ölçülü bir tarif olduğu için az önce de söylediğim gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sosyal medya hesaplarınız üzerinden veya WhatsApp hesabınız üzerinden paylaşımda bulunmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Hemen 1 litrelik kavanozumun ağzını da açıp sizlere turşumun kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten de kütür kütür şahane bir turşu oldu. Bu arada haftada en az 3 kez olmak şartıyla kanalımda yepyeni videolu tarifler paylaşıyorum. Eğer videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirmeniz yeterli olacaktır. Daha lezzetli, daha kolay, daha güzel tarifler için takipte kalınız efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.